Herkese selam. Bugünün kitap tavsiyeleri klasik okumak isteyip de klasikleri nereden başlayacağını bilmeyenler için tavsiyeler olacak. Daha doğrusu şöyle anlatmak istiyorum. Klasik deyince aklımıza çoğumuzun Suç ve Ceza, Savaş ve Barış, Sefiller ve buna benzer birçok eser geliyor. Bunları biz genelde tuğla kitaplar olarak adlandırıyoruz. Zaten bu kitapların bir çırpıda okunamayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Hepsi uzun ve yorucu eserler. Ama bu eserleri yazan kişilerin bu eserlerden önce yazmış olduğu ve nispeten bunlara göre daha kolay okunabilecek kitaplarda olduğunu bilmek gerekir. Bu kitaplar da bizim tuğla kitaplar diye adlandırdığımız uzun klasiklere girişte hepinize yol gösterici olacaktır diye düşünüyorum ben. Hem zor kitaplarla, daha yorucu kitaplarla başlamamış hem de yazarların kalemini bu kitaplarla tanımış olacağınızı düşünüyorum. Bu yüzden de bugün 4 kitap seçtim ve bu kitaplarla ilgili kısaca bilgiler vermek istiyorum ben. Dilerseniz ilk kitabımızla başlayalım. İlk kitabım Balzac'tan Goryot Baba. Balzac, Vadideki Zambak'tan da önce Goryot Baba'yı yazmıştır. Balzac tarafından yaratılan karakterlerden belki en iyilerinden biridir. Kısaca konudan bahsetmek istiyorum ben. Goryot Baba, Monsieur Goryot, normalde eskiden zengin ve nüfuzlu bir bireydir. Kendisinin şehriye fabrikası ve ekmek fabrikası vardır. Ancak servetinin çoğunu kızların evliliği için kullanmış, ardından da bir pansiyona yerleşmiştir Monsieur Goryot. Kendisi pansiyona yerleştikten sonra ilk yıllarında lüks içerisinde güzel bir odada yaşamaktadır. Önce daha orta sınıf bir odaya, ardından da en ucuz kata yerleştiğini görüyoruz Monsieur Goryot'un. Kendisi en ucuz kata yerleştikten sonra ilk yıllardaki saygınlığını yitirmiş, herkes tarafından hor görülen ve hakkında konuşulan birine dönüşmüştür. Ve yine Monsieur Goryot'la aynı pansiyonda yaşayan bir de hukuk öğrencimiz vardır. Bu kişi Goryot'u pansiyon sahibinden dinleyip hakkında birçok şey bilmektedir. Ancak kızlarının kendisiyle görüşmemesinden, damatlarının Goryot'u kabul etmemesinden etkilenip kızlarıyla iletişim içine geçmek istemektedir. Zaten Monsieur Goryot'un hikayesi de burada başlamaktadır. Servetini kızları ve kızlarının iyi bir evlilik yapması için harcamış olan Goryot Baba'nın damatları tarafından kabul edilmedikten sonra yaşadıklarını okuyup gerçekten çok seveceğinizi düşünüyorum ben. Bu bakımdan Balzac okumaya başlayanlar için Goryot Baba'yı tavsiye ediyorum. İkinci kitap tavsiyem de Dostoyevski'den Kumarbaz olacak. Kumarbaz, Dostoyevski'nin gerçekten en iyilerinden biri. Bu kitabın herkes tarafından bilinen de bir hikayesi var aslında. Dostoyevski en ünlü yapıtlarından biri olan Suç ve Ceza'yı yazdıktan sonra yayın eviyle yapmış olduğu bir anlaşma sonucunda bu eseri yazmıştır. Bu eserin yazılışı tam 25 gün sürer. Yayın evinin Dostoyevski'ye söylediği şey şudur: yeni yazacağı eseri 25 günde bitirmesini, aksi takdirde bu eser 25 günde bitmezse yeni yazacağı romanlarda herhangi bir hak iddia edemeyeceğini söylemiştir. Dostoyevski de bunun üstüne Anna adında birisiyle yazmış olduğu notlardan da esinlenerek 25 günde Kumarbaz'ı yazmıştır. Kumarbaz açıkçası Dostoyevski'nin kendi hayatının dışa vurulmuş halidir. Bizim baş karakterimiz Alexey Ivanovich 25 yaşındadır ve öğretmendir. Ancak başı kumarla derttedir. Bunun yanında bir de sevdiği bir kız vardır. Bu kızın adı da Polina'dır. Burada benzerliklerden bahsetmek istiyorum ben. Dostoyevski'nin kumar düşkünlüğü zaten bilinen bir gerçekken bir de baş karakterimizin Alexey Ivanovich'in sevdiği kızımız Polina, Dostoyevski'nin sevgilisi olan Polin'den başkası değildir. Kendisi de kumara düşkün olan Dostoyevski burada bir kumar tutkununun ruh halini gerçekten çok başarılı bir şekilde anlatmış ve betimlemiştir. Dostoyevski Kumarbaz'da iradeden, hırstan, zaaflardan, aşktan, ikilemlerden ve daha nicelerinden bahsetmiştir. Okunması da nispeten Suç ve Ceza'ya göre daha kolaydır. Bu yüzden Suç ve Ceza'ya başlayacaklara daha önce Kumarbaz'ı okumalarını tavsiye ediyorum ben. Üçüncü tavsiyem de bu kez Tolstoy'dan Ivan İlyiç'in Ölümü olacak. Ivan İlyiç'in Ölümü, Tolstoy'un külliyatı dediğimiz Savaş ve Barış'a girmeden önce okunması gereken kitaplarından biri. Çünkü Savaş ve Barış'ın hem dili ağır hem de okunması gerçekten zor bir kitaptır. Bu yüzden önce Tolstoy'un dilini daha farklı kitaplarıyla öğrenmeniz, daha farklı kitaplarıyla ona başlamanız taraftarıyım ben.
Ben de mi öyle yaptım? Hayır, ben Savaş ve Barış'la başladım. Ancak yaptığım şeyin bir hata olduğunu daha sonra fark edip Ivan İlyiç'in ölümünü okuyup ardından Savaş ve Barış'ı bir kez daha okudum. Bu şekilde hem Tolstoy'un dilini daha iyi anlayıp hem de kitabın okumasını daha çok kolaylaştırdığımı düşünüyorum ben de. Çünkü hani bir kitaba başlarsınız ve tam orta yerine geldiğiniz zaman betimlemelerden, kitabın dilinden, ağırlığından sıkılabilirsiniz. Bu yüzden bu betimlemeleri daha farklı bir klasikle başlamanızı tavsiye ediyorum ben. Tolstoy'un hayatında ölümün yeri zaten ayrıdır. Tolstoy 2 yaşındayken önce annesini, ardından babasını, ardından da hayatında yeri olan babaannesini kaybetmiştir. O yüzden Tolstoy ölümle ilgili çok iyi yazmıştır Ivan İlyiç'in ölümünde. Ivan İlyiç 45 yaşında bir sorgu yargıcıdır. Kendisi çalışır ve arkadaşları tarafından da nispeten sevilen bir karakterdir. Ancak hayatı geçirdiği bir rahatsızlık sonucunda alt üst olmuştur Ivan İlyiç'in. Kitap arkadaşlarının Ivan İlyiç'in ölüm haberini aldıktan sonra geriye doğru ilerleyen bir anlatımından ibarettir. Yani biz burada hem ölüm haberini alır, ardından da bu ölüm haberine Ivan İlyiç'in nasıl hazırlandığını okuruz. Baş karakterimizin Ivan İlyiç'in ölümü sonrasında arkadaşlarının aralarında konuştuklarını, başsağlığına gitmenin bile onlar için nasıl bir külfet olduğunu okuyoruz. Yani ölümü beklerken bir de ölen kişinin arkasından konuşulanlar hakkında da fikir sahibi oluruz Ivan İlyiç'in ölümünü okurken biz. Niçin yaşadığını, hayatına neden devam ettiğini, yaşadığı süre içerisinde neler yaptığını görüyoruz Ivan İlyiç'in. Yani hem pişmanlıklarını okuyoruz hem de yaşadıkları hakkında da bilgi sahibi oluyoruz kitapta. 45 yaşındaki sorgu yargıcımız Ivan İlyiç'in yaşadıkları ve ölümü hepinizi çok etkileyecek. Bundan eminim. 4. ve son kitap tavsiyem de Victor Hugo'dan geliyor. O da Bir İdam Mahkumunun Son Günü. Fransız edebiyatının en iyilerinden olan Sefiller ve Notre Dame'ın kamburundan önce Bir İdam Mahkumunun Son Günü'nün okunmasını tavsiye ediyorum ben. Victor Hugo 26 yaşındayken bir meydanda rastladığı idam sahnesinden esinlenerek yazmıştır Bir İdam Mahkumunun Son Günü'nü. Bu eser bir ölümü bekleyiş ve öleceğini bile bile yaşayan bir karakterin ağzından anlattıklarından ibarettir. Karakterin 6 hafta boyunca yaşadıklarını okuyacaksınız burada. Karakter öyle şeylerden bahsediyor ki öleceğini fark etmesiyle birlikte yaşamın da ne kadar güzel olduğunu fark ediyor. Adam öldürmek suçundan hüküm giyen biriyle empati de kuracaksınız. Kurduğunuz empatinin hem iyi yönlerini hem de kötü yönlerini keşfedeceksiniz. Fransız edebiyatına giriş için hem de Victor Hugo okumaya başlayacaklar ve klasik okumak isteyenler için bence en iyi kitaplardan biridir. Zaten bir günde okuyup bir günde bitirebileceğiniz bir kitap. Ufak da olsa idamı düşünen herkesin bu kitapla birlikte idamı olan bakış açısının gerçekten değişeceğini düşünüyorum ben. Çünkü bir kişinin hiçbir şekilde ne yapmış olursa olsun ölüm ile cezalandırılamayacağının en iyi örneklerinden biri elinizdeki kitap. Bu bakımdan 4. kitap tavsiyemi de Bir İdam Mahkumunun Son Günü olarak seçtim ben. Bugün verdiğim kitap tavsiyelerinin 4'ü de birbirinden iyi kitaplar. Bu kitaplarla ilgili şunu söylemek istiyorum, tekrar etmek istiyorum bunu. Klasiklere tuğla klasikler dediğimiz uzun ve yorucu kitaplarla değil de bu kitaplarla başlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hem bu kitapları okuduğunuz zaman yazarların dilinden haberdar olacaksınız. Hem de Rus edebiyatının uzun yorucu betimlemelerine bir şekilde de olsa bir giriş yapmış olacaksınız. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.